Müslüman uyuma. Çünkü Protesto veya eylem biçimleri, isteğinizi ve duruşunuzu net olarak ortaya koymanızı gerektirir. Mesajın yerine, eylemin amacına ulaşması için bu gerekir. Dolayısıyla eylem biçimleri ve burada sergilenecek yaratıcılık önemli. Hatırlayın, 2013 Haziran direnişinde Türkiye'de yapılan eylem ve protestolara eşlik eden yaratıcılık büyük yankı uyandırmış ve dikkat çekmişti. Genelde sağ görüşlü kesimlerin yöneldiği eylemlerse reaksiyoner eylemler, yani mevcut durumu korumaya yönelik tepkiler. Kimi orijinal örnekleri dışında tutarak bunların genellikle bir duruma gösterilen sembolik tepkiler olması dikkat çekiyor. Mr. Obama, give Turkey Fethullah Gülen. Thank you. Milliyetçi ve muhafazakar diyebileceğimiz çevreler genellikle yabancı bir ülke liderine veya o ülkenin sembollerine yöneliyor. Sağcıların yaptığı eylemler içinde barındırdığı yanlışlıklarla hatırlanıyor. Aşçımız Uygurlu, bizler Türküz. Üstelik bu yanlışlıklar eylemin hedeflenen etkiden tam tersi yönde işlev görmesiyle sonuçlanıyor. Düşünün, Hollanda'nın tutumu sizin ulusal duygularınızı zedeledi. Ve bu konuyla ilgili protestolarla da etkileşime geçebilecek durumdasınız. Portakallı eylemleri görünce sizin de kaçasınız gelmiyor mu? Hollanda şaşırma, sabrımızı taşırma. Protesto edilecek ülkenin bayrağını yanlış seçmek ya da yanlış konsolosluk önüne gitmek, tüm çekik gözlüleri Çinli olarak hedef almak çok bilinen hatalı eylemler arasında. Bu eylemlere kim neden katılmak ister ki? Mersin'de yaşayan emekli polis Mehmet Emin Kocaaslan, o dönem Ergenekon davasının sanıklarından Yalçın Küçük'ü protesto etmek için kendini Küçük'e benzeterek idam sahnesi canlandırmak istedi. Terör ürettim, terör. Kocaaslan ipte asılı kaldı, çevredekilerin yardımıyla ölümden döndü. Tekirdağ valisi Ali Yerlikaya düzenlediği iftar yemeğinde Coca-Cola yerine yine aynı şirkete ait bir içecek olan Fanta'yı içerek kola protestosu gerçekleştirdi. Ülke Ocakları, Doğu Türkistan'daki Çin baskısına karşı İstanbul Sultanahmet'te tamamı Koreli olan turist bir gruba saldırdı. Yine Rusya'nın Suriye'deki Türkmen Dağı'nda bulunan cihatçılara yaptığı hava saldırılarını protesto etmek isteyen Ülke Ocakları, Rusya konsolosluğu yerine Hollanda konsolosluğuna yumurtalı saldırı düzenledi. Adıyaman Köy Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdülkadir Geylani Taş, dolar yükselişine tepki olarak ellerindeki dolarlara sümkürdü. Bu arkadaşlar bir şey yapalım. 15 Temmuz'dan sonra tüküreyim onların şerefine. Şerefsizlerin parasını yakıyoruz. Aydın Nazilli'de Alperen Ocakları isimli bir grup, yılbaşı kutlamalarını protesto etti. Efe kostümleri giyen grup, Noel Baba kostümü giyen bir kişiyi temsili olarak darp edip başına silah dayadı. Tamamen Hristiyan adetlerince Noel kutlanmasının. Reisin Gençliği isimli bir grup, Hollanda ile yaşanan siyasi krizi protesto etmek için Kocaeli İzmit'te portakal bıçakladı. Hollanda şaşırma, sabrımızı taşırma. Yine Hollanda'yı protesto etmeyi amaçlayan bir grup, Samsun'da Hollanda bayrağı yerine Fransa bayrağı yaktı. Orada yüzen asacak. Antalya Kumluca'da muhtarlar, Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı üzerine Trump yazdıkları turpları ısırarak Trump'ı protesto etti. Son olarak Elazığ'da bir araya gelen kuaförler, Kudüs kararından ötürü ABD Başkanı Trump'ın maketini Kızılderililerin savaşa giderken yaptıkları tıraş modelinde keserek bu duruma tepki gösterdi. Bunu alın götürün gözümüz görmesin diyoruz. En iyi becerdiği eylem türü, üniversitelerde ya da kitlesel eylemlerde satırlı saldırı gerçekleştirmek olan bu çevrelerin yaratıcı eylem yapmaktan vazgeçmesi belki de en uygun çözüm olacaktır. Sağlam girenin hasta çıktığı bir sağlık düzeni vardı. Evet, o sağlık düzenine evet mi hayır mı? Karıştırıyorsunuz.